Hazreti İdris, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden Şit Aleyhisselam'ın torunlarındandır. Asıl ismi Ahnüh veya Hanüh'tür. Kur'an-ı Kerim'de İdris diye bildirilmiştir. Peygamberlik, hikmet ve sultanlık verildiği için kendisine müselles bin nime yani 3 nimet verilen de denilmiştir. Babasının adı Yert, annesinin adı Berre veya Eşvek'tir. Babil'de veya Mısır'da Münif denilen yerde doğduğu rivayet edilmiştir. Hazreti İdris'e kitap gönderilmemiştir. Bunun yerine 30 suhuf yani sayfa gönderilmiştir. Bu yüzden Nebi olarak adlandırılmıştır. Ölmemiştir yani canlı olarak cennete girmiştir. Hazreti İdris kavmine kendinden sonra gelecek olan Nuh tufanını ve ahir zaman peygamberi olan Hazreti Muhammed'i bütün tafsilatıyla anlattı. Peygamber olduğunu ispat eden birçok mucizeler gösterdi. Fakat kendisine kavminden pek az kimse itaat etti. Pek çoğu ise karşı geldi. Bunun üzerine Hazreti İdris yaşamış olduğu Babil diyarından Mısır'a hicret etti. Kendisine iman edenlerle birlikte buraya yerleşti. Allahü Teala ona 72 lisanda konuşmayı nasip etti. Her kavmi kendi lisanıyla hak dinine davet etti. Silahlar yapıp kafirlerle cihad etti. İnsanlara şehir kurma sanatını ve idarecilik ilmini öğretti. 100 şehir kurdu. Bunların en küçüğü Diyarbakır yakınında bulunan Reha şehridir. Her millet öğrendikleri bu kaidelere göre kendi bölgelerinde pek çok şehirler kurdu. İnsanlara pek çok ilim öğretti. Birçok kimseye hikmet ve riyaziye yani matematik dersleri verdi. Fen ilimleri, tıp ve yıldızlarla alakalı ince ve derin meselelerden bahsetti. Allahu Teala ona göklerin terkiplerini, nasıl meydana geldiğini, yıldızlarla alakalı derin bilgileri, senelerin sayısını ve hesap ilmini öğretti. Hazreti İdris kavmine kalem ile yazı yazmasını, iğne ile dikiş dikmesini öğretti. Eski Yunanlılar ve daha sonra gelen filozoflar fizik, kimya ve tıp bilgilerini İdris Aleyhisselam'ın kitabından aldılar. Hazreti İdris çokça ibadet eder, neredeyse gününün tamamını Allah'a ayırır, zikir ve tevekküle meşgul olur. Aynı zamanda güneşi taşıyan meleğe ve Azrail Aleyhisselam'a da muhabbet beslerdi. Bir gün Allah'a dua etti. Güneşi taşıyan melekle görüşmek istediğini dile getirdi. Allah da Hazreti İdris'in bu duasını kabul etti ve güneşi taşıyan meleğin Hazreti İdris'in yanına gitmesine müsaade etti. Melek de kendisine salavat okuyan Hazreti İdris'e karşı muhabbet besliyordu. Allah müsaade edince hemen onu görmeye gitti. Birlikte sohbet ettiler, hasbihalde bulundular ve ibadet ettiler. Görüşmenin sonunda Hazreti İdris güneşi taşıyan meleğe "Senin Azrail Aleyhisselam ile muhabbetin varmış, görüşüyormuşsun. Ben ona da sürekli salavat ederim. Kendisiyle görüşmek isterim. Bu isteğimi kendisine iletebilir misin?" diye sordu. Melek de Hazreti İdris'in bu isteğini kabul etti ve durumu Azrail Aleyhisselam'a iletti. Azrail Aleyhisselam da amellerinden, ibadetlerinden dolayı Hazreti İdris'i seviyor ve muhabbet besliyordu. Bu sebeple Hazreti İdris'in bu isteğini kırmayarak Allah'ın izniyle kendisiyle görüşmeye gitti. Hazreti İdris haftanın 3 günü kavminin sorunlarıyla ilgilenir, geri kalan 4 günü ise hem Allah'la hem de kendisiyle baş başa kalmak için hem de ibadetlerine daha fazla zaman ayırmak için yolculuğa çıkardı. Azrail Aleyhisselam Hazreti İdris'in karşısına insan suretinde çıktı ve kendisine bu yolculuğunda eşlik etmek istediğini dile getirdi. Hazreti İdris Azrail'i tanımadı ve "Benim yolculuğum çetindir. Çölde tek başıma vaktimi ibadetle ve zikirle geçiririm. Az yemek yerim, az su içerim, az uyurum. Sen dayanamazsın. Beni de yavaşlatır, yük olursun" dedi. Melekler yaratılış itibariyle yemek yemeye, su içmeye ya da dinlenmeye ihtiyaç duymazlar. Bu yüzden Azrail Aleyhisselam tebessüm ederek "Sen mi dayanamazsın,
yoksa ben mi dayanamam diye içinden geçirerek Hazreti İdris'e umut ediyorum Allah bana seninle yapacağım bu yolculukta güç verir dedi. Hazreti İdris adamın bu ısrarına dayanamayarak teklifini kabul etti ve yola çıktılar. Bir gün boyunca yemeden içmeden oruç tuttular, yürüdüler, ibadet ettiler, zikir çektiler ve Allah'a şükrettiler. Hazreti İdris göz ucuyla yol arkadaşını izliyor, dayanıp dayanamayacağını kontrol ediyordu. Fakat adam kendisinden beklenmeyecek bir performansla Hazreti İdris'e ayak uyduruyor, yemeden, içmeden Hazreti İdris'in bütün ibadetlerine katılıyordu. Bir süre daha yol aldıktan sonra koyunlarını otlatan bir çobana rastladılar. Azrail aleyhisselam Hazreti İdris'in tevekkülünü ölçmek için söze girdi. Ey Allah'ın elçisi! Yolumuzun ne kadar süreceği belli değil. Önümüzde, karşımızda ne çıkacağı belli değil. Belki ileride yiyecek içecek bir şey bulamayız. O yüzden istersen şu çobandan bir miktar süt alalım. Kendimize iftarlık yaparız dedi. Hazreti İdris yol arkadaşının açlığa yenik düştüğünü düşünerek hiddetle bir daha sakın böyle şeyler söyleme. Allah ileride karşımıza neyin çıkacağını, nerede konaklayacağımızı bilmiyorum. O rezzaktır. Rızkımıza kefildir. Her nerede olursak olalım rızkımızı oraya gönderir dedi. Hazreti İdris'in bu cevabı Azrail aleyhisselamın çok hoşuna gitti. Oldukça dirayetli olduğunu görünce sevindi ve yola devam ettiler. Gecenin bir vakti bir yerde konakladılar. Sıra oruçlarını açmaya gelince Allah onlara bilinmeyen bir yerden iftar yapabilmeleri için rızıklarını gönderdi. Hazreti İdris Azrail aleyhisselamı sofraya buyur etti. Azrail aleyhisselamın yemeğe ihtiyacı olmadığı için iştahım yok diyerek kalktı ve ibadete başladı. Hazreti İdris bir miktar yedikten sonra ibadete katıldı. Sabaha kadar ibadet ettikten sonra Hazreti İdris yorgun düştü ve uyuklamaya başladı. İkinci günde aynı şekilde yolculuk ettiler. Akşama doğru bir üzüm bağının yanından geçerken Azrail aleyhisselam yine ileride ne ile karşılaşacağımız belli değil. Şuradan birkaç salkım üzüm alsak mı diye sordu. Hazreti İdris de ben sana bana böyle bir şeyi bir daha söyleme demedim mi diye cevap verdi. Gece konakladıkları yere Allah tarafından yine rızıkları geldi. Hazreti İdris sofraya buyur ettiği halde Azrail aleyhisselam tekrardan hiç canım çekmiyor diyerek sofraya oturmadı. Hazreti İdris insan suretindeki Azrail aleyhisselamı karşısına alarak ben dünyada ibadeti benden kuvvetli bir insan bilmem ama sen benden kuvvetli çıktın. Canım kudret elinde olan Allah aşkı için söyle sen insan değil misin diye sordu. Azrail aleyhisselam da evet ben Adem oğullarından değilim dedi. Hazreti İdris öyleyse kimsin diye sorunca Azrail ben ölüm meleğiyim diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti İdris bir emir aldığında mı geldin diye merakla sordu. Azrail eğer ben bir emir alıp gelseydim sen 2 gündür gezemezdin diye cevap verdi. Ben seni Allah için seviyorum. Senin de bana karşı muhabbet beslediğini duyunca Allah'tan izin aldım ve geldim dedi. Hazreti İdris 2 gündür benimlesin. Bu arada hiç kimse ölmedi mi diye sordu. Azrail aleyhisselam ben 2 gündür seninleyim ama bu arada ölüm vakti gelenlerin de canlarını alıyorum. Yani görevimi aksatmıyorum diye cevap verdi. Hazreti İdris bunu nasıl yapıyorsun diye sordu. Azrail aleyhisselam bütün alemler benim gözümde aynı bu sofra mesafesindedir. Kimin vakti gelmişse elimi uzatıp onun canını alıyorum. Ama senin gözün bunu idrak edemez, algılayamaz diye cevap verdi. Hazreti İdris benim merak ettiğim ve senden istediğim birkaç şey var. Acaba onları yerine getirebilir misin diye sordu. Azrail aleyhisselam ne istersen iste, yerine getireceğim diye cevap verdi. Hazreti İdris bana ölümün acısını tattırır mısın diye sordu. Azrail aleyhisselam ben bu isteğini
Allah'ın izni olmadıktan sonra yapamam. Önce ondan izin almalıyım diye cevap verdi. Ve Allah Hazreti İdris'in bu isteğini kabul etti. Bunun üzerine Azrail aleyhisselam oracıkta Hazreti İdris'in canını aldı. Ruhu ile bedenini birbirinden ayırdı. Ve Hazreti İdris düşüp öldü. Sonra Allah Hazreti İdris'in ruhunu geri iade etti. Hazreti İdris ayağa kalkınca ölüm meleği "Nasıl buldun ölümü? Merak ettiğin kadar var mıymış?" diye sordu. Hazreti İdris, "Ben ölüm hakkında çok şey duydum, çok şey okudum. Ama ölüm benim duyduğumdan, bildiğimden çok daha zormuş. Canlı canlı bir koyunun postunu soyduğunda nasıl acı veriyorsa öyle acı geldi bana," dedi. Hazreti İdris, "Ben Allah'a olan korkumun artması için cehennemi de görmek istiyorum," diye bir isteğini daha dile getirdi. Azrail aleyhisselam da "Allah'tan izin isteyelim. Eğer izin verirse olur," dedi. Allah izin verdi ve Azrail aleyhisselam Hazreti İdris'i cehennemin kapısına götürdü. Azrail cehennemin bekçisine selam verdi. Bekçi "Kimsin?" diye sordu. "Ben ölüm meleğiyim," diye cevap verince bekçi telaşa kapıldı. "Bir emir mi aldınız?" diye merakla sordu. Azrail aleyhisselam "Emir alsam böyle gelmem, merak etme," diye cevap verdi. Yanında bulunan Hazreti İdris'i göstererek "Bu Allah'ın peygamberidir. Allah'tan izinliyiz. Bir pencere aç da cehennemi görsün," dedi. Bekçi cehennemin kapısında iğnenin ucu kadar bir delik açtı. O delikten çok korkunç bir gürültü, çok iğrenç bir koku ve korkunç bir sıcaklık geldi. Ve o an Hazreti İdris cehennemin dehşetinden düşüp bayıldı. Bekçi hemen açtığı pencereyi kapattı. Hazreti İdris ayılınca Azrail aleyhisselam "Nasıl buldun cehennemi?" diye sordu. Hazreti İdris "Ben cehennemi kitaplardan, vahiylerden biliyordum. Ama benim bildiğimden çok daha korkunçmuş," diye cevap verdi. Hazreti İdris Azrail aleyhisselama "Senden son bir isteğim daha var. Cenneti de görmek istiyorum," dedi. Allah izin verirse olur diye cevap verdi ölüm meleği. Allah izin verdi. Azrail aleyhisselam Hazreti İdris'i alıp cennetin kapısına götürdü. Cennetin bekçisi Rıdvan karşıladı onları ve "Kimsin?" diye sordu. "Ben ölüm meleğiyim," diye cevap verdi Azrail aleyhisselam. Cennetin bekçisi "Hayırdır, bir emir mi aldınız?" diye telaşla sordu. "Herhangi bir emir almadım," diyerek cevap verdi ve Hazreti İdris'i göstererek "Bu Allah'ın elçisidir. Cenneti görmek istiyor. Allah'ın izni vardır. Kapısını açın da içeriği görsün," dedi. Cennetin kapısı açıldı ve içeriden hoş kokular, tatlı meltemler gelince Hazreti İdris "Eğer müsaade edersen içeriye de girmek, cennet meyvesi yemek, suyundan içmek istiyorum," dedi. Azrail aleyhisselam "Buyur gir," diye cevap verdi. Hazreti İdris içeriye girdi. Cennetin nimetlerinden tattı. Ölüm meleği "Hadi gitme vakti geldi," deyince Hazreti İdris oradaki bir ağacın dalına tutunup "Ben buradan çıkmam. Eğer gerekirse seninle kavga da ederim," dedi. Azrail aleyhisselam Allah'a "Rabbim, benim buna yetkim yok. Zorla da çıkartamıyorum. Ne yapmam gerek?" diye sordu. Allah da Azrail'e "İdris kulumla konuş, muhakeme et, gerekçelerinizi ortaya koyun. Kim haklı çıkacak görelim," dedi. Hazreti İdris Azrail'in karşısına ayetlerle çıktı ve ilk olarak Ali İmran suresindeki "Her canlı ölümü tadacaktır" ayetini delil olarak gösterdi. "Ben de ölümü tattım," dedi. İkinci delil olarak Meryem suresindeki "Herkes cehenneme uğrayacak" ayetini gösterdi ve "Ben de cehenneme uğradım," dedi. Üçüncü delil olarak da Araf ve Hud surelerindeki "Cennet ehli cennetten çıkarılmayacak" ayetlerini gösterdi. "Ben de şu anda cennetteyim. Allah'ın hükmü böyledir. Bu yüzden çıkmıyorum," dedi. Azrail aleyhisselam Allah'a "Rabbim, ben buna ne cevap vereyim?" diye sordu. Allah "İdris kulum muhakemeyi kazandı," diye cevap verdi.
Allah Azrail aleyhisselama muhakemeyi kaybettiğin için üzülme. Ben daha hiç kimseyi yaratmadan önce bu işin bu şekilde olacağını murad etmiştim. İdris kulumu bırak. O cenneti hakkıyla kazandı dedi. Ve Hazreti İdris diri olarak cennete girmeyi hak etmiş oldu. Allah hepimize Hazreti İdris gibi zeki ve uyanık olmayı, cenneti hakkıyla kazanmamızı nasip etsin. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.